Fizyoterapist Canan Sepetçi, 2003 İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. 20 yıldır klinik deneyimle birlikte pediatrik çocuklarla çalışıyorum. Bizim bölümümüzde fizyoterapiden mezun olduktan sonra çeşitli klinik alanlarda dağılıyoruz. Benim alanım pediatri ve pediatride de özellikle nörolojik gelişim geriliği olan çocuklarla çalışıyorum. Uzmanlık alanımız nöromotor gelişim üzerine devam ediyor. Bugün biraz pediatrik fizyoterapiden bahsedeceğim ve pediatrik fizyoterapiden kimler faydalanabilir kısmından konuşacağız. Pediatrik fizyoterapi doğumdan itibaren 18 yaşa kadar olan çocuklarda tipik ya da atipik gelişim göstermesine bağlı olarak ihtiyaç dahilinde uyguladığımız klinik yöntemlerden oluşmaktadır. Biz iki türlü alanda çalışıyoruz. Bir tipik gelişim alanında, bir de atipik gelişim alanında çalışıyoruz. Tipik gelişim alanında çocuklarımız normal motor gelişim gösterebiliyorlar. Fakat bazı alanlarda gecikmeler, takılmalar olabiliyor. Örneğin bir çocuk 3 aylık başını tutması gerekirken 4. ya da 5. ayında tutabiliyor. Ya da 6. ayında oturması gerekirken 9. ayına, 10. ayına sarkabiliyor. Bu çocuklarımıza riskli bebek babında erken müdahaleyle tipik gelişim gösteren alanda çalışıyoruz. Bir de atipik gelişim gösteren çocuklarımız var. Bunlar herhangi bir nörolojik kusurla dünyaya gelebiliyorlar ya da sonradan olma bir problemle hayatlarına devam edebiliyorlar. Örneğin serebral palsi, örneğin otizm gibi ya da epilepsi gibi tanılarda yine fizyoterapi programımıza devam edebiliyoruz. Bu çok önemli bir soru. Biz her zaman erken müdahaleyi savunuyoruz. Mihenk taşlarında gelişim geriliği olan çocuklarda mutlaka bir pediatrik fizyoterapistin görmesini öneriyoruz. Çünkü gelişim çağı ve takvim yaşı arasındaki farklılık açıldıkça çocuğun ileride karşılaştığı patoloji ciddi anlamda büyüyebiliyor. Örneğin bir vakadan bahsedeyim. 9 aylık bir bebeğin yapması gereken durumu çocuğumuz 18 ayında yapıyor. Hala emeklemeye geçememiş riskli bebek. Fakat nörologlar tarafından değerlendirilmiş herhangi bir nöropatolojisi yok. Bu bebekleri biz aldığımızda 18 aylık bebek kıvamına gelmesi için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz ve çocuğumuz önce emekliyor, sonra sırasıyla yürüyor. Biz bu çocuğumuzu yaşıtlarını yakalatamazsak 9. ayında yaptığı çalışmaları hala 18. ayında yapıyorsa yürümesi gecikecektir. Yürümesi geciken bir çocuğun da kalça, diz, ayak bileği gibi ortopedik problemler olacaktır. Aynı anda zihinsel gelişimini etkileyecektir. Çünkü çocuğumuz fonksiyonel olamayacağı için çeşitli deneyimlerde bulunamayacak. Deneyimleyemeyen bir çocukta zihinsel anlamda bir patolojisi olmadığı halde zeka geriliği tanısıyla akademik yaşamına başlamak zorunda kalacaktır. Biz klinikte en çok geç kalınan durumlar aslında bu söylediğiniz durumlar. Babası geç yürüdü, annesi geç konuştu gibi. Ben şunu öneriyorum, çocuk sahibi olmak isteyen her anne baba önce çocuk gelişiminin kabaca da olsa mihenk taşlarını bilmek durumunda. Hem zihinsel hem dil gelişimi hem motor gelişim dediğimiz fiziksel gelişimi. Bir çocuğun ilk terapisti mutlaka anne babası olmalı. Evinde bu çocuğu yakalamalı ki bize en erken dönemde getirebilmeli. Hekimlerimiz gönderiyorlar, çocuk hekimleri, nörologlar, ortopedistler fakat oraya ulaşana kadar da mutlaka bir gecikme söz konusu olabiliyor. Bize ne kadar erken gelirse bizim o çocuğu tam bağımsız yapma şansımız o kadar yükseliyor. Artık hastane koşulları ve teknolojik koşullar oldukça iyi. Bu çocuklara biz yeni doğan yoğun bakımda dahi pediatrik fizyoterapiye başlıyoruz. Pozisyonlamalarla başlıyoruz. Ailelere anlatımla yine başlıyoruz. Bizim terapilerimizde çok önemli bir olay var. Biz sadece terapist ve çocuk olarak çalışmıyoruz pediatri alanında. Terapist, çocuk ve aile üçgeninde olmamız gerekiyor. Aileyi terapiye dahil etmemiz gerekiyor. Atipik gelişen çocuklarda tanının konulduğu ilk günden itibaren biz aileyi mutlaka terapi zincirinin içine dahil ediyoruz. Aile eğitim programlarına dahil ediyoruz. Böylelikle aile aslında biraz daha bilinçli bir şekilde tanıyla bize geliyor. Ya da çocuklarımızın çeşitli ilaç kullanımları, medikal tedavileri oluyor. Medikal tedavi kullanan çocuklarda tabii ki aile daha bilinçli olduğu için direkt bizi bulup bize gelebiliyorlar. Otizmli çocuklarda pediatrik rehabilitasyonun alanında iris duyu bütünleme terapi yöntemlerimiz var. Iris duyu bütünleme yöntemi direkt otizmli çocuğun yaşadığı zorlukları ele alarak güçlü yönlerini ortaya çıkartır. Daha da açmam gerekirse örneğin konuşma becerisine, örneğin regülasyon becerisine, iletişim becerilerini arttırmaya fayda sağlar. Burada yine ikiye ayırmamız gereken bir kategori var. Bir tanesi fiziksel engelli dediğimiz çocuklarımız, serebral palsi gibi nörolojik problemi olan çocuklar. Bir tanesi de otizm dediğimiz yine nörolojik problemi olan çocuklar. Otizmde mümkün olduğu kadar yoğun eğitim, haftada 40 saate kadar eğitimler önerilmekte. Serebral palsili çocuklarda ise biz kliniğe haftada 2 kere ya da 3 kere almamız yeterli olabiliyor. Bu çocukların evde daha çok fonksiyonelliğini arttırıcı çevresel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Fakat
Otizmde ne kadar eğitimciyle çalışılırsa ve aile de işin içerisinde olursa o kadar iyi yol alabiliyoruz. Çocuğun zamanı çok önemli. Biz şunu biliyoruz ki ilk 6 yaş beyin gelişimi için altın çağ. Öncelikle bu çağı asla kaçırmamamız gerekiyor. İkinci altın kriter de bir çocuk ne kadar çok çeşitli eğitimciyle hayatına devam edebilirse o kadar çok etkileşimi artacak ve tam bağımsızlığı artacaktır. Hem tipik gelişen çocuklarda hem atipik gelişen çocuklarda bu oldukça önemlidir. Örneğin atipik gelişen çocuklarda sadece fizyoterapi, serebral palsi gibi tanılarda yeterli olmaz. Bir ortopedi uzmanı, bir ortez protez uzmanı, bir dil konuşmacı, bir ergoterapist, gerekliyse bir özel eğitimci çocuğa mutlaka aynı anda müdahale edebilmelidir. Otizmli çocuklarda yine aynı şekilde bir pediatrik rehabilitasyon uzmanı, bir duyu bütünleme uzmanı, bir dil konuşma uzmanı ya da bir özel eğitimci eş zamanlı çalışırlarsa çocuktaki gelişim oldukça daha hızlı çıkmaktadır. Ben şunu öneriyorum, aileler öncelikle tanıyı alıyorsa çocuğumuz bir an önce kabul etme aşamasına gelelim. Tanımızı kabul ettikten sonra gerekli uzmana ulaşmaya çalışalım. Orada biz işin içine giriyoruz. Bize ulaşırlarsa eğer biz aileyi de işin içine katarak çocuğu tam bağımsız ya da maksimum bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğer aile bize ulaşmakta geç kalırsa bizim terapilerimizin de tam bağımsızlığa ulaşması oldukça zorlanabiliyor. Aile olmazsa olmaz parçamız. Çünkü biz çocuğu sadece klinik ortamda kısıtlı imkanlarla görebiliyoruz. Fakat çocuğun 24 saatini aile yönetiyor. Biz aileyi çocuğun birinci terapisti haline getirmekle yükümlüyüz. Sağlıklı günler diliyorum.